Akrep Burcu, son zamanlarda kalbinle aklın farklı yönlere mi çekiliyor? Bu 8 kart hem aşk hem para için cevap verecek. Hoş geldin sevgili akrep. Bu açılım hem bekarlar hem ilişkisi olanlar hem de evli akrepler için rehberlik niyetiyle yapılmıştır. Niyetimiz aşk ve para alanında kimin kalbi, kimin şansı açılıyor. Şimdi birlikte hazırsan görelim. Odaklan ve benimle birlikte niyet enerjisi alabilirsin. Akrep ve yükselen akrepsen bu kartlar senin için açılıyor olacak. Hemen şöyle kartlarımızı açalım. Hadi bakalım. Hemen birinci kartımızı açalım. Kupa sekizlisiyle açılıyor sevgili akrep. Bir şeylerden uzaklaşıyorsun ama bu bir kaçış değil. Bir kendine dönüş. Aşk alanında bekar akrepler eski duygusal yükleri bırakıyor. İlişkisi olanlar sessizleşmiş ama içsel olarak çok şey düşünüyor olarak görünüyor. Evlilere ise artık daha derin bağ kurabileceğinden bahsedebilirim. Ve daha çok iç sesine döndüğü bir dönemin içerisine girecek evli akrepler olarak görünüyor. Evren aslında burada seni şu mesajla karşılıyor. Bitirmek bazen başlatmaktır. Bir diğer kartımız para ve kariyer dengene bakacak sevgili akrep. Bir diğer kartın tılsım altılısı ile açılıyor. Sanki böyle bir süredir verdiğinden fazlasını alamadığını hissettin ama bu değişiyor. Yeni bir iş fırsatı, küçük bir ödeme ya da uzun zamandır beklenen emeğin karşılığı geliyor diyebileceğin bir dönemin içerisine gireceksin. Bence bu dönemde özellikle bekar akrepler için bu kart kendi emeğiyle ayakta kalmanın gururunu da temsil edebilir. Evli akrep burçları içinse ortak kazanç birlikte alınan kararlar enerjisini de yansıtabilir aslında. Hemen şöyle devam edelim sevgili akrep. Bakalım bir diğer kartın ne olarak açılacak. Bir tane de buradan çekiyoruz. Aşıklar enerjisiyle geliyor kartın. Bu kart sana der ki bence bu dönemde bir karar eşiğindesin. Yani bir konuda karar vereceksin sevgili akrep. Kalp ve mantık arasında sıkışmış bir halin var gibi gördüm. Özellikle bekarlar iki seçenek veya iki kişi arasında kalabilir. Ya da iki kişi bekar akrepler için gündemde olabilir. İlişkisi olanlar bir dönüm noktası. Hani devam mı etmeli miyim yoksa tamam mı? Muhtemelen ilişkisi olan akrep burçları burada şunu düşünüyor olabilir. Ya bekar olan akrep burcunun zihninde iki kişi enerjisi vardır. Ya da sevgili akrep bu ilişki bitmeli mi yoksa devam mı etmeli sorusu vardır. Belki aklındaki kişi kalbinde bir şey hissettiriyor ama mantığına uymayan bir kişi gibi daha çok diyebileceğim bir enerjilerde. Aklınla mantığın arasında kaldığın bir dönemden bahsediyorum. Özellikle ilişkisi olan akrepler için. Evli akreplere ise burada sevginin yeniden tanımlanması gerçekleşiyor diyebilirim sevgili akrepler. Yani aynı bedende yeni ruh hali gibi de düşünebilirsin aslında bunu. Burada aslında bu kartın mesajı açıkça şu. Gerçek bağ seçimle başlar sevgili akrep. O yüzden bu dönemde evli, bekar fark etmiyor. Akrep burçlarının aşkıyla mantığı arasında kalabileceği bir dönemden bahsedebilir. Tamam mı, devam mı dediğiniz döneme doğru geliyorsunuz der aslında bu kart size. Şimdi bir de diğer kartımıza bakalım. O ne olarak gelecek? Bir diğer kartınız kupa üçlüsüyle açılıyor sevgili akrepler. Bu kart özellikle uzun zamandır gülmediğiniz bir konuda nihayet içinizi ısıtan bir şey oluyor der. Belki bir flört, buluşma, haber veya kutlanacak küçük bir gelişme olabilir der kupa üçlüsü. Bekarlar için tanışma, iletişim enerjisi, ilişkisi olanlar için yeniden bağ kurma temasını da getirebilir. Evli olan akrep burçlarına da birlikte sevinmek,
güzel bir an, bir kutlamaya katılmak. Yani burada evet, güzel bir andan, kutlamadan bahseder yakın dönem için. Aslında burada kalbin artık korkuyla değil, neşeyle atsın der. Yani muhtemelen özellikle evli akrepler için söylüyorum. Özellikle de hani böyle bu evlilik bitiyor mu, neler yaşıyoruz diyenler varsa içinizde, burada bence yeniden toparlanma enerjisi de var diyebilirim. Ama ilişkisi olanlar, yani evli olmayıp ilişkisi olan akreplerse biraz aşkıyla mantı arasında gidip gelecek gibi bu dönem. Hadi bakalım. Bakalım bir sonraki kartımız neyle açılacak sevgili akrep? Kule kartı açıldı sizler için. Burada kule size aslında şunu söyler sevgili akrepler. Bir şey yıkılıyor ama bu yıkılacak olan şey her neyse sizler zaten bunu biliyordunuz. Bizim bir önceki videomuzda da aslında buna benzer bir enerji gelmişti. Bu yıkılan şey bir insan olabilir, düşünce ya da plan olabilir. Özellikle bekar akrepler için bu artık ben eski ben değilim enerjisi ortaya çıkıyor diyebilirim. İlişkisi olanlar ilişkinin yönünü netleştiren bir olay yaşayabilir. Evliler içinse birlikte yeniden yapılanma enerjisi burada mevcut. Aslında burada yıkılmak ya da yıkılan şey her neyse senin cezan değil, özgürlüğün olacak diyor ki ben bunu birçok bakımımda son zamanlarda yaşıyorum. Yani bu bir şeyin yıkılıp yeniden yapılanma meselesi sürekli senin enerjinde, özellikle bu dönemde çok fazla çıkıyor sevgili Akrep Burcu. Burada dikkat etmen gereken şey bu yıkımın ceza değil, aslında senin ödülün olduğunu bilmen gerektiği. Hadi bakalım bir sonraki kartımız ne olarak açılıyor sevgili Akrep? Tılsım dokuzlusu enerjisiyle açılıyor. Daha çok kendi ayaklarının üzerinde durma, özgüven ve bolluk enerjisinden bahseder bu kart. Sen bu videoyu ne zaman izliyorsan işte tam da o dönemde, çünkü ben zamansız zamanla niyet etmiştim. Bir aylık süreçte bu videoyu izleyip bir aylık sürecin içerisinde maddi anlamda özellikle bekar bir akrep burcuysan bağımsızlık kazanacağından sana bahsedebilirim. Eğer ilişkisi olan bir akrepsen kendi işini kurabilirsin. Evliler içinse ortak gelirde artış olduğunu söylemem mümkün. Çünkü burada daha çok hani ben kazandım çünkü kendime inandım enerjisi var sevgili akrep. Hadi bir sonraki kartımıza bakalım. Bir sonraki kartımız güneş kartı oluyor sevgili akrep. Güneş kartının burada sana aslında söylemek istediği şey, evet mutluluk seni bulacak ama bu mutluluğu fark etmen gerekiyor der. Karanlık dönemin nihayet bitiyor. Aşk da para da aynı anda açılıyor. Çünkü sen kendi özüne dönüyorsun sevgili akrep. Bekar akrep burçları için yeni bir dönem, temiz enerji, ilişkisi olanlar için barışma, mutluluk, evler için yeniden birbirine gülümseme dönemi geliyor der kartların. Ve son olarak tarot destemizden çekeceğimiz karta da bir bakalım ve akabinde destek kartlarımızla birlikte kapanışa geçeceğiz. Sonuncu kartımızın enerjisi bakalım ne olarak açılacak? Onu buraya koymak istiyorum. Dünya kartıyla geliyor sevgili akrep. Hatta biraz daha şöyle alalım. Tamam. Dünya kartı bir döngünün tamamlandığından bahsediyor. Özellikle bir aylık süreç içerisinde bu videoyu ne zaman izliyorsan, ister bir yıl sonra izle, istersen ben paylaştığımın ertesi günü izle. Fakat bu videoyu izlediğin anda bir yıl ve bir ay içerisinde hayatında bir şeylerin dönüşeceğini görüyorum aslında. Bir devrin sonu, bir dönemin başlangıcı enerjisindesin. Kalpte, cüzdanda bir şekilde yol yenileniyor der kartlarım sana. Her son ya da bitiş sandığın şeyler senin için yeniden doğuş demek sevgili akrep.
Hadi bakalım, en yakın dönem için anlık mesajın ne olacak? En yakın dönem için anlık mesajın ne olacak sevgili Akrep? Çok güzel kartlar bunlar. Yani bekarlar, evleniyor musunuz? Sevgili bekar akrepler, önümüzdeki kısa süreçte evlilik mi görünüyor acaba? Hadi bakalım. Bu çektiğimiz kartlar da aslında en yakın dönemde yine hayatınızda oluşacak olan temalardan sizlere bahseder. Tutku kartı burada kalbinizde güçlü bir arzu olduğunu, belki de bir şeylerden o yüzden uzaklaşmak istediğinizi ve özellikle bekar akrepler için romantik çekimi yüksek ilişki burada gündeme gelebilir diyor. Evliler ise özellikle evli akrep burçlarının birbirlerine karşı tutku enerjisinin yükseleceğinden bahsediyor. Burada bir tazelenme, duygu tazelenmesi olayı var aslında. Alyans kartı burada ortaklık, bağlılık veya taahhüt temasını öne çıkarıyor. İlişkisi olanlar için ilişkilerinde güven ve sorumluluk ön plana gelecek diyor. Bekarlar için yeni bir bağın başlangıcı olabilir der burada kartın. Para alanında da iş ortaklıkları veya sözleşmeler gündeme gelebilir der aslında kartının mesajı sana sevgili Akrep. Belki de hani gerçekten yine işte yeni bir ilişki başlangıcı değil de özellikle ilişkisi olanların ilişkisinin daha üst bir seviyeye taşınacağından, yani belki de uzun zamandır beklediğin o adım gelecek. Sen o yüzden hani burada aşıklarda bir kararsızlık eşiğinde olabilirsin. Evet, evlenmek istiyorsundur ama ruhen şu an belki buna hazır değilsindir ya da o teklif geldiğinde bir kararsızlık yaşayabilirsin. Tabii ki bu anın getirdiği heyecan, belki başka hayallerin var, belki başka bir şeyler yapmak istiyorsun, kariyerini göz önüne alıyorsun, belki başka türlü engellerin var. Çünkü özellikle bekar akrep burçlarının bu dönemde aşkıyla mantığı arasında gidip geleceği bir dönemde olabileceğini sizlere söyleyebilirim. Bir diğer kartınız fırtına olarak açılmış. Bu da tabii ki duygusal ya da parasal alanda ani değişimler olabilir diyor. Bir dönem eski düzenin sarsılacak. Belki de bunu şu anda da yaşıyorsun. Ama bundan korkma der aslında bu kart sana. Çünkü hayatında bir şeylerin yenilenmesi gerekiyordur. Ve bu değişim çoğu zaman, yani bu kayıp, bu değişim her neyse çoğu zaman yeni fırsatlar yaratır sevgili Akrep. Yılan kartı burada aslında çok dikkat etmen gereken bir kart. Daha çok gizli niyeti ve karmaşık durumları bildirir bize. Özellikle bekar akreplerin bu dönemde eski duyguları tekrar gündeme gelebilir. İlişkisi olanlar kıskançlık veya rekabet, evlilerde küçük sürtüşmeler olarak kendini gösterebilir. Ya da çevrende ilişkine müdahale eden, sana iyi gelmeyen, senin iyi enerjini sömüren, kıskanan, hani böyle ilişkinde ara bozmak isteyen birilerinin varlığından bahseder. O kişiye karşı dikkatli olman gerekiyor der. Araba aslında senin bu dönemde daha kontrollü, yani hem aşk hem maddi alanda her ne kadar ikilemlerin de olsa kontrolü bir şekilde ele alacağından burada bizlere bahsediyor. Evet, bazen bir yol da görünüyor diyebiliriz ama bu açılımda daha çok bana bir konuda kontrolü ele alacağından bahsediyor açıkçası. Hayırlara vesile olsun diyelim. Ve yine ek destelerle devam edelim Akrep. Para, aşk, duygu, hayatında neler olacak bu dönemde? Bakalım hemen şuradan. Şimdi astrolojik destemizle bakacağız. Bu dönem hayatında hangi etkiler yaşanacak diyeceğim sevgili Akrep. Hemen ona da bakalım. Hadi bakalım. Şimdi geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek bağlantısına bakacağız sevgili Akrep.
Bir terazi enerjisi alıyorum burada ve Venüs. Şimdi burada kartlarımın size vermek istediği mesaj nedir diye bakacağız sevgili akrepler. Yani bu açılımda almanız gereken mesaj nedir? İlk kartımız geçmiş enerjinizle, ortadaki kartımız şimdiki zamanı, sondaki kartımız da sağdan sondaki kartımız da gelecek zamanı sizlere bildirecek. Geçmiş enerjisinde açılan kartınız 3. evle açılıyor sevgili akrepler. Burada sizlerin geçmişinin daha çok zihninizin tüm potansiyelini kullanmaya dayalı bir dönemden geçtiğinden bahseder. Hem kişisel gelişim hem de fikirlerinizi somut hale getirme konusunda bir yoğunluk yaşadığınızdan bahseder geçmişte. O yüzden geçmişteki deneyimleriniz, şimdiki ilişkilerinizi ve finansal kararlarınızı şekillendirdi der aslında. İkinci kartımız yani şimdiki zaman için terazi kartı açılıyor. Şimdiki zaman size diyor ki kendinle ve başkalarıyla uyumlu bağlar kuruyorsun sevgili akrep. Hem duygusal hem de sosyal anlamda dengeyi yakalıyorsun. Bu ilişkilerde daha açık, iletişimde daha samimi ve bağlantılarında daha bilinçli olmanı sağlıyormuş. Kendi sırlarını ve başkalarının sırlarını dengelediğin bir dönemin içerisindesin diyor. Yani aslında bu dönem senin denge dönemin olduğundan bahsediyor. Bunu çok iyi değerlendirmen gerekiyor. Gelecek enerjisi Venüs olarak bizlere veriliyor. Daha çok aşk hayatıyla bağlantılı bir takım mesajlar barındırıyor. Pembe gözlüklerim görüşümü engelliyor der kartın mesajı sana. Bu ne demek? Daha çok aşk hayatında idealizm ve hayal gücü olacağından bahsediyor. Buradaki pembe gözlükler görüşümü engelliyor mesajı duygusal seçimlerinde gerçekleri tam göremediğinden aslında buna dikkat etmen gerektiğinden bahsediyor. Yani bu gelecek enerjisini biliyorsun, değiştirmek her zaman senin elinde. Aşk hayatınla alakalı bir ikilem yaşayacağını söylemiştim tarot bakımında da. Ve astrolojik tarotta sana aynı mesajı getiriyor. Evet, bir ikilem yaşayacaksın ama burada aklınla mantığını doğru bir şekilde, aklınla kalbini doğru şekilde kullanman gerekiyor der bu kartın mesajı. Çünkü doğru seçimi yapmakta zorlanacağından bahseder. Aslında dikkat, bir uyarı veriyor sana burada. Bu yüzden doğru seçimleri ya da gerçekleri tam göremeyeceğin bir olay yaşayacağın için bu seni aşırı iyimser veya gerçeklikten kopuk bir bakışa çekebilir der kart. Dikkatli olmanda fayda var. Tabii ki hani bu aşk hayatında bir seçim değilse belki de bir kişi ya da olayla alakalı bir seçimi de getirebilir. O yüzden bazı konularda evet iyi düşünmek güzel ama herkese karşı bu kadar iyimser olmamamız gerektiğinden burada belki de bu kart bize bahsediyor. Aşk ve ilişkilerde duyguların yoğun ve güzel olsa da kararlarında yani karar almakta biraz gerçeklikleri de göz önünde bulundur der bu kart sana. O yüzden geçmiş zihinsel güç ve potansiyel kullanımı burada çok önemli diyor. Şimdi uyumlu bağlar ve dengeli bir iletişim olacağı dönemdesin. Gelecekte duygusal idealizm, dikkatli bakış gereğinden bahsediyor bu kartın mesajı sana. Yani şunu demek istiyorum. Aklını ve kalbini dengede tutarsan hem ilişkilerde hem de hayatındaki kararlarında doğru yönü bulabilirsin der sevgili akrep. Evet sevgili akrepler, bu açılımın enerjisini kalbinize gerçekten hissettiniz mi? Unutmayın, hayat bazen hızlı bazen yavaş ilerler. Ama her adımımız bir derstir aslında bizlere. Her deneyim de bir fırsattır. Aşk ve para alanında yaşadığınız değişimler sizi biraz zorlamış olabilir, evet. Ama şimdi kartlar size gösteriyor ki her şey tam da olması gerektiği gibi olacak. Sizi bekleyen güzel sürprizler, farkındalıklar ve yeni başlangıçlar var sevgili akrepler. Kendi gücünüzü ve sezginizi lütfen dinleyin. Çünkü Akrep Burcu olarak sizin için en büyük rehber iç sesiniz. Kalbinize kulak verin. Seçimlerinizde lütfen cesur olun
ve yaşamın getirdiği yenilikleri kucaklayın sevgili akrepler. Ve unutmayın, her kapanış aynı zamanda yeni bir başlangıçtır. Kendinizi sevgi ve bolluk enerjisiyle doldurun. Hayatın size getirdiği fırsatlara lütfen açık olun. Ve çok mutlu olun. Evet, sevgili akrepler, bu açılım hem aşk hem para alanında kolektif bir rehberdi aslında sizler için. Uyumlandıklarınıza uyumlanabilir, uyumlanmadıklarınızı evrene gönderebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve akrep enerjisiyle yolculuğunuzda daha fazla rehberlik almak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı da bırakın. Hangi kart sizin için en anlamlıydı? Hadi yorumlarda görelim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.